Bir önceki Maldivler videosunda sizlere Maldivleri çok fazla anlatmadım. Sadece bazı görüntüler paylaşmıştım. Bu videoda biraz daha Maldivleri tanıyacağız. Hem de bulunduğum oteli sizlere gezdireceğim. Şu anda otelin odasının havuzundayım. Sonsuzluk havuzu dedikleri bu havuzda hem denizin manzarasının tadını çıkartıyorum hem havuzda keyif yapıyorum. Şimdi sizlere Maldivleri anlatmaya başlayacağım. Hadi bakalım başlayalım videoya. Peki buradaki adalara ulaşım nasıl oluyor diye soracak olursanız öncelikle yapmanız gereken ana adaya Male'ye gelmek. Male havalimanına indikten sonra gittiğiniz adaya göre bir şekilde transfer yapmanız gerekiyor. Transferler birkaç çeşit yapılabiliyor. İç hat aktarmalı başka bir uçuşa binebiliyorsunuz, deniz uçağına binebiliyorsunuz veya tekneyle aktarmayı yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda kaldığımız otele gelebilmek için ilk önce Male adasına geldik. Male'ye indikten sonra iç hat uçuşuyla burada başka bir adaya geldik. Bu adaya geldikten sonra da tekneye binip bu otele gelebildik. Şimdi hazır ayağımın tozuyla odaya girmişken size odayı tanıtayım. Burası bir giriş. Girişten ikiye ayrılıyor. Salon kısmı ve banyo kısmı. Banyodan başlayalım. Girmez. Burada güzel bir şekilde havlular, bir tane küvetimiz var. Aynı zamanda burada da hem bavulları koymak için yer yapmışlar hem de kıyafetleri asmak için. Bir tane küvet burada var. Bir tane duş değilmiş, tuvaletmiş. Burada var. Bir duş burada var. Ve dışarıda da açık hava duşu var. Şimdi salon kısmına doğru ilerleyelim. Salon böyle. Güzel bir şekilde yatağı da ayarlamışlar. Hoş geldiniz diye. Klimalarımız, pervanemiz. Burada küçük bir masa. Minibar ve içkilerin bulunduğu bölüm. Buradan da teras alanına çıkılıyor. Şezlonglar. Odaya ait bir havuz. Ve aynı zamanda buradan aşağıya doğru denize giriliyor. Manzara da bu şekilde. Gayet güzel. Şimdi tatile başlayalım bakalım. Adanın birçok yerinde ulaşımı bisikletle sağlıyorum. O yüzden bisikletler arkada. Bisiklete binip istediğim yere gidiyorum. İsterseniz buggy car da çağırabiliyorsunuz ama benim tercihim bisikletten yana. En azından bu kadar çok yemeye içmeye biraz hareket oluyor. Enerji harcıyorum. Şimdi tabii burada sürekli yediğim için sık sık da spor salonuna gitmeye çalışıyorum. Şimdi yine güzergah spor salonu. Birlikte spora gideceğiz. Hem size spor salonunu göstereceğim, hem biraz egzersiz yapacağım, hem de giderken biraz manzara seyredeceğiz.
sürekli odada durmaktan sıkılıyorsanız burada gelebileceğiniz bir Beach Club da var otelin içerisinde. Şimdi bu Beach Club'ı göstereceğim size kısaca. Oldukça keyifli bir yer. Neyse, kısaca Beach Club'ı da gösterdim size. Fırsat olursa gelip burada daha fazla zaman geçirip sizlere daha fazla göstereceğim. Şimdi spor salonuna doğru yola devam. Burada bisiklet sürmesi o kadar keyifli ki. Bir yandan böyle bisikleti sürerken hafif bir esinti var. Yüzünüze ufak ufak böyle dokunuşlarla okşayan. Bir yandan ağaçların güzel kokusu, zaman zaman çiçeklerin güzel kokusu geliyor burnunuza. Çok keyifli. Ve sonunda 20 dakikalık bir bisiklet sürüşünün ardından spor salonuna vardım. Şimdi bisikletimizi park edeceğiz. Daha sonra spora. İtiraf edeyim, bu spor salonunda en çok sevdiğim yanı kimsenin olmaması. Çünkü herkes havuzla, denizle haşır neşir bu saatlerde. Ben çok fazla güneşe çıkmayı sevmediğim için hani öğlen 3-4 gibi o saatleri bekliyorum. Havuza girmek için, denize girmek için. O yüzden spor salonu tamamıyla bana ait şu anda. Sporumu da yaptım. Kendimi çok fazla zorlamadım çünkü akşam saat 6'ya yoga sınıfı için rezervasyon yaptırdım. Akşam 6'da yogaya gideceğiz hep birlikte ama yogayı çok güzel bir yerde yapacağız. İskele'de, denize sıfır bir yerde. Bekleyin. Şimdi size Maldivler'deki tatilin biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman nasıl bir tatil sizi bekliyor? Buradaki tatil köyleri veya oteller genellikle adalardan oluşuyor. Yani otel ada konsepti. Koskoca bir ada sadece tek bir otele ait. Haliyle buraya geldiğiniz zaman aslında adanın tamamı da size ait oluyor. Adanın içerisinde birkaç villa tipi var tatil yapabileceğiniz. Kimisi su üzerinde bulunan villalar. Overwater villa deniyor bunlara. Aynı zamanda beach villa dediğimiz kumsalda da villalar var. Gidip orada kumsal villasında da tatilinizi yapabilirsiniz. Tabii ki bunların fiyatları yaptığınız veya seçtiğiniz villa tipine göre değişiyor. Peki Maldivleri özel yapan şey ne? Neden birçok tatil yeri varken insanlar Maldivlere gelmeyi tercih ediyorlar? Maldivleri sanırım özel yapan şeylerden bir tanesi bu ada otel konseptinin dışında buradaki beyaz parlak kumlar. Maldivler'de bulunan adalar aslında okyanusta bulunan dağların tepeleri. O yüzden su bu kadar sığ. Normalde aslında bir dağın tepesindeyiz şu anda, Hint Okyanusu'nun ortasında. Hemen biraz açıldığınız zaman bir uçurum sizleri bekliyor ve Hint Okyanusu'nun 4 kilometre derinliğindeki sularında kendinizi buluyorsunuz. Okyanusun içerisindeki bu adalara atol deniyor. Haliyle deniz suyu çok sığ olduğu için deniz suyunun üzerine iskeleler yapıp bu iskelelerin üzerine de evler kurmuşlar ya da işte bu oda tiplerini kurmuşlar. Şu anda da ben de bu su üstü villalarının bir tanesini tuttum. Arkamda da görüyorsunuz zaten bunlar sıra sıra gidiyorlar. Maldivler'de tatil yapmak tabii ki masraflı.
buraya geldiğiniz zaman çok parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama düşündüğünüzde aslında bu paranın karşılığı da var. Çünkü izole bir adadasınız. Otelinde oldukça fazla gideri var. Öncelikle buraya elektrik getirmek zorunda, telefon hattını getirmek zorunda, internet getirmek zorunda, kanalizasyon sistemi ayrı bir sıkıntı, taze su üretmek zorunda ve bunların hepsini izole bir adada yapmak zorunda. Haliyle bunlar da otelin giderlerini oldukça arttırıyor. Maldivlerin en güzel özelliklerinden bir tanesi de buranın inanılmaz doğası. Dokunulmamış, el değmemiş doğası. Burada denize baktığınız zaman tüm balık cinslerini görebiliyorsunuz. Korkutucu balık cinsleri de var bunların içerisinde. Köpek balıkları dahil. Buraya geldiğiniz zaman bol bol köpek balığı görüyorsunuz. Gerçi insanlara saldırmıyorlarmış ama yine de ürkütücü bir manzara. Maldivlerin yaşadığı en büyük sorunsa küresel ısınma. Okyanus suları biliyorsunuz giderek yükseliyor ve bazı bilim adamlarına göre yaklaşık olarak 40-50 yıl içerisinde Maldivler tamamıyla su altında kalacak. O yüzden buraya gelmek için son 50 yılınız. Burada denize girdiğiniz zaman denizin yüksekliği dizinizin boyunu geçmiyor. En fazla 1 metreye kadar ulaşıyor. Haliyle Maldivleri Maldivler yapan aslında bu sığ sular ve bunların altında gözüken beyaz kumlar. Ama zaman ilerledikçe, sular yükseldikçe Maldivler bu özelliğini yitirecek ve şu anda gördüğünüz adaların tamamı su altında kalacak. Birçok insana Maldivler tatili sıradan gelebilir. Çok fazla önemsemeyebilirsiniz ama ancak buraya geldiğiniz zaman buranın güzelliklerini anlayabiliyorsunuz gerçekten. Sadece balayı için veya güzel bir tatil yapmak için değil, aynı zamanda kendinizle baş başa kalmak istiyorsanız da kafa dinlemek için muhteşem bir yer burası. Güneşte durmayı çok fazla sevmediğim için ben gün içerisinde genellikle ya spor salonunda zaman geçiriyorum ya da odada. Ama güneş battıktan sonra, daha doğrusu battıktan sonra demeyeyim de akşam saat 3.30-4'ten sonra hemen kendimi havuza atıyorum veya işte denize gidiyorum. Benim zamanım güneş enerjisini yitirdikten sonra başlıyor. Şimdi akşam saat 6'ya yaklaşıyor. Yogaya gitme vakti. Saat 5.30 falan şu anda. Yaklaşık olarak yarım saatlik bir bisiklet sürüş mesafesinde. Şimdi yoga yapacağım yere doğru yola çıkıyorum. Hadi bakalım. Gidiyorum ama bir yandan da hava kapanmaya başladı. Zaten hava tahmini de bu akşam için yağmur veriyordu. Bakalım belki de yağmur altında ıslak yok olur. Normalde yoganın yapıldığı alan burası. Böyle denize karşı hem de kumsalın dibinde, iskelenin üzerinde. Ama havadan dolayı yoga iptal gibi gözüküyor. Yani fırtına yaklaşıyor. Zaten rüzgarın sesinden de anlıyorsunuzdur. Bulutlar geliyor buraya doğru. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? En azından yarım saat bisiklet sürmüş olduk. Yarım saatte dönüşte sürerim. 1 saatlik bisiklet. Zaten sporumu yapmıştım sabah. O yüzden en iyisi restorana gidip yemek yiyeyim ben. Yoga iptalse. Burada bir de spa'da muhteşem masaj odaları var. Şimdi o masaj odalarından bir tanesini göstereceğim size. Thank you. Ya işte. İnsanlar nerelerde masaj yaptırıyor siz de görün. Ve 2 tane masa var çiftler için. Burada masaj odasının tuvaleti ve banyosu. Burada da giyinme odası ve duş. Aynen, çok güzel. Ama buranın en güzel yeri sanırım manzaraya karşı masaj yaptırmak. Manzara da bu. Gerçi şu an biraz hava fırtınalı ama yine de güzel. How was your name? My name is Komang. Say hi to the camera, Komang.
Thank you so much. You're welcome. Neyse, fırtına şiddetini arttırmadan bisiklete binip artık geri dönüş yoluna gideyim. Zaten yoga yapmaya gerek kalmadı. Rüzgar o kadar şiddetli ki bisiklet sürmesi şu anda işkence. Bayağı bir efor harcadım ama bayağı efor harcadım. Bilmiyorum şu anda sesimi duyuyor musunuz rüzgardan ama çok şiddetli rüzgar. Neyse, ıslanmak güzeldir. Özellikle Maldivler'de ıslanmak daha güzeldir bence. Şimdi denizin içinde bir yürüyüşe çıktım. Burada ufak tefek köpek balıkları var ama zararsızlarmış. Yani bilmiyorum köpek balığının zararsız nasıl olur gerçi de. Yine de internette yazılanlara ve buradakilerin konuşmalarına inandım. Attım kendimi denize. Artık köpek balığıyla karşılaşırsam bilmiyorum. Belki o zaman videoların değerlenir. Bakalım. Tabii bu Maldivler'de otellerin bulunduğu adalar atollerden oluşuluyor. Bunlara atol deniyor. Bilmiyorum Türkçesine. Ama okyanusun içindeki dağlar olarak düşünebilirsiniz bunları. Haliyle biz de şu anda bir dağın tepesindeyiz. Hemen arkam uçurum. O yüzden burada bir dalga oluşumu var. Dağın yamacı ve buradan uçurum aşağı doğru gidiyor. O yüzden uçurumdan düşmemek için çok da fazla yaklaşmıyorum tabii ki oraya. Denizin içinde yürüyüş sporumu yaptım. Artık odaya dönme vakti. Yoruldum. Denizde yürümek gerçekten insanı yoruyor. Hızlıca üstümü değiştirdim. Şimdi yemeğe doğru gidiyorum. Tabi fazla yoga yaptığım için karnım acıktı. Bu restoranın da en sevdiğim yanı gluten alerjim olduğunu biliyorlar. Şef o yüzden her akşam gelip ve her sabah kahvaltısında gelip bana glutensiz ne yemek istediğimi soruyor ve ona özel yemek hazırlıyor. Bugün de canım risotto çekti. Risotto istedim şeften. Yapıp getirecek. Malezyalı bir şefmiş. Malezya'dan gelmiş buraya, Kuala Lumpur'dan. Oldukça keyifli. Personel de çok ilgili. Çok memnunum yani. Yemekleri size şimdi tek tek göstermeyeceğim ama burada bir sürü yiyecekler var. Hem de işte glutensiz mi, laktozsuz mu, vegan mı vesaire vesaire hepsi yazıyor. Halde istediğinizi alabilirsiniz. Burada da dolma buldum. Biraz iri kıyım dolmalar ama olsun. Oldukça güzel. Büfenin en sevdiğim yeri de burası. Sınırsız dondurma. Dondurma dolabı var. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Hiç bana göre değil. Üstüne bir de marshmallow falan koyabiliyorsunuz. Yani 20 kilo alıp döneceğim sana. Döner, tavuk döner. Hello. Burası da et pazarı.
How are you? How are you? Yeah, I'm good, thank you. Neyse, masama gideyim ben en iyisi. Risottoyu beklerken aldığım ara sıcakları tanıtayım. Patates kızartması, mısır, tabii ki Türk dolması, patlıcan ve içindeki Arap'tan vazgeçemediğim için biraz da humus olmadan olmaz. Bunları yiyip risottoyu bekleyeceğim. Risottom da geldi. Risottonun üzerine gelen tatlı. Bu da Malezya'ya özgü bir tatlıymış. İçinde mango var, pasyon meyvesi var. Birkaç meyve daha var, öyle meyveli bir tatlı. Maldivler'deki otellerde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de buradaki yürüyüş yolları. Özellikle okyanus üzerinde bulunan villaların ana karaya bağlandığı iskeleyi yanlardan aydınlatıyorlar. Bu da gece böyle bir görüntü oluşturuyor. Yürüyüş yapması da oldukça keyifli. Her gün akşam yemeğine giderken veya akşam yemeğinden dönerken bu ışıklı yol üzerinden gidip geliyorsunuz. Bu da oldukça keyifli bir yürüyüş. Gökyüzüne baktığınız zaman da gökyüzünde milyarlarca yıldız sizleri bekliyor. Haliyle paha biçilemez bir deneyim. İşte Maldivler'de böyle bir yer. Sizle beraber gezdik, dolaştık Maldivleri. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beni takipte kalın.